Merhaba, ben Drone Ufuk. Kanalıma ve İzmir'de gezilecek yerler videoma hoş geldiniz. Bu videoda Ege'nin incisi İzmir'in gezilmesi gereken yerlerini bir rota olarak size anlatacağım. İzmir, tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle sizi büyüleyecek bir şehir. Haydi, bu muhteşem şehirde unutulmaz bir yolculuğa çıkalım. Gezimize İzmir'in simgesi olan Saat Kulesi ile başlıyoruz. 1901 yılında inşa edilen bu zarif yapı, İzmir'in tarihine tanıklık eden önemli bir anıttır ve adeta İzmir'in sembolü olmuştur. Yolunuz düşerse güvercinlere yem atmayı ve hatıra fotoğrafı çekilmeyi unutmayın. İzmir'in kalbinde yer alan yaklaşık 500 yıllık tarihi Kemeraltı Çarşısı alışveriş tutkunları için bir cennet. Bu tarihi çarşıda geleneksel el sanatlarından lezzetli Ege mutfağına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Kemeraltı'nda gezinirken tarihi dokuyu ve canlı atmosferi hissedeceksiniz. Kızlar Hasan, Kemeraltı Çarşı'da bulunan Osmanlı döneminden kalma bir handır. 1744 yılında Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kızlar Ağası Han'ın avlusunda mutlaka Türk kahvesi içmelisiniz ve çarşısından hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Hisar Camii, İzmir'in en büyük ve en eski camilerinden biridir. 1592 yılında Yakup Bey tarafından yaptırılmıştır ve tarihi Kemeraltı Çarşısı'na yakın konumuyla hem yerli halkın hem de turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği önemli bir ibadet yeridir. İzmir'in tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için önemli bir durak olan Agora Antik Kenti, M.Ö. 4. yüzyılda kurulmuş olup Roma döneminde İmparator Marcus Aurelius tarafından yeniden inşa edilen ve turistler tarafından sık ziyaret edilen arkeolojik bir alandır. Kadife Kale'ye çıkıp İzmir kuş bakışı izlemeyle derseniz, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından inşa edilen bu kale hem tarihi bir miras hem de muhteşem bir manzara sunuyor. İzmir Körfezi'nin panoramik görüntüsü burada sizi bekliyor. Atatürk Rölyefi, Buca ilçesinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başını yukarıya kaldırılmış bir şekilde tasvir edildiği etkileyici bir anıttır. İzmir'e geldiğinizde yakından mutlaka görmeniz gereken önemli bir duraktır. Kültür Park, İzmir'in merkezinde geniş bir alana yayılan çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bir park olup içinde 1937 yılında inşa edilen ve şehrin simgelerinden biri olan Paraşüt Kulesi bulunur. Ayrıca Kültür Park'a 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında uğrarsanız İzmir Enternasyonel Fuarı'nda görme şansı yakalarsınız. Cumhuriyet Meydanı şehrin kalbinde yer alan ve Atatürk heykeliyle simgelenen İzmir'in önemli buluşma ve etkinlik noktalarından biridir. Gittiğinizde Atatürk heykeli önünde fotoğraf çekilmek güzel bir İzmir hatırası olacaktır. Şimdi yönümüzü İzmir'in bir diğer simgesi kordon boyuna çevirelim. Denizin mavisiyle yeşilin buluştuğu bu sahil şeridi yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya sadece deniz manzarasının tadını çıkarmak için ideal bir yer. Akşamüstü burada bir kahve içmeyi sakın unutmayın. İzmir Teleferiği, şehir merkezinin tatlı bir yolculukla 400 metre yüksekliği taşıyan ve İzmir'e muhteşem bir panoramik manzarasından modern bir teleferik hattıdır. İzmir'in en ilginç yapılarından biri olan tarihi asansör, sizi Mithatpaşa Caddesi'nden Halil Rıfat Paşa semtine hızlıca çıkaracak. 1907 yılında Yahudi iş adamı Nesim Levi tarafından yaptırılan bu asansör aynı zamanda muhteşem bir manzara sunuyor. Varyant, şehre panoramik manzaralar sunan ve kıvrımlı yollar ile önüne etkileyici bir güzergahtır. Giderseniz İzmir manzarası fotoğraflamayı unutmayın. Zübeyde Hanım'ın kabri, İzmir Karşıyaka'da yer alan ve Atatürk'ün annesine ait olan saygıdeğer bir anıt mezardır ve İzmir'e yolunu düşerse uğramanız gereken önemli yerlerden bir tanesidir. Bel Kahve, İzmir'in girişinde olan ve Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'i gözlemlediği etkileyici manzarası ünlü, tarihi ve doğal güzellikleri de bir arada sunan önemli bir geçittir. Özellikle Atatürk'ün anısına yapılan anıt ve çevresindeki dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker. İzmir'den biraz uzaklaşarak Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ne doğru yol alıyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu antik kent, Roma döneminin en önemli yerleşimlerinden biriydi. Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Artemis Tapınağı gibi yapılarıyla sizi tarihin derinliklerine götürecek. Şirince, İzmir'in en şirin köylerinden biridir. Beyaz badanalı evleri, dar sokakları ve lezzetli şaraplarıyla ünlü bu köy, huzurlu bir kaçamak arayanlar için ideal bir yer. Şirince'de organik ürünler satan küçük dükkanları gezmeyi unutmayın. Meryem Ana'nın evi, Selçuk'ta Bülbül Dağı'nda yer alan ve Meryem Ana'nın son yıllarını geçirdiğine inanılan kutsal bir mekandır. Hristiyanlar için önemli bir hac yeri olup aynı zamanda huzurlu bir ziyaret alanıdır.
Bergama Akropolü, antik Bergama şehrinin tepeye inşa edilmiş ve etkileyici yapılarıyla tarihi bir önem taşıyan arkeolojik bir alanıdır. Asklepion, Bergama'da yer alan antik çağın en ünlü sağlık merkezlerinden biridir ve tarihin ilk psikiyatri hastanesidir. Antik Yunan tıbbının önemli bir merkezi olan bu yer, tedavi yöntemleri ve kutsal su kaynaklarıyla bilinir. İnanışa göre su akan bu koridordan geçen hastaların su sesiyle terapi edildiğine inanılır. İzmir, her köşesinde farklı bir güzellik saklayan büyüleyici bir şehir. Bu videoda sadece bazılarını keşfettik. İzmir'in tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini daha yakından görmek için mutlaka ziyaret edin. Devamı için kanalıma abone olun ve lütfen video tavsiyelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.